Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün domates reçeli yapacağız. Çeri domatesten reçel hazırlayacağız arkadaşlar. 1 kilo çeri domatesim var benim burada. Çoklama yöntemiyle kabuklarını soyacağım arkadaşlar. Kaynar suyun içine, çok da kaynar değil, şöyle bakın, hafif karıncalanma var suda. Koyuyorum domatesleri. Şöyle 2 dakika, çok fazla da değil, karıştırıp soğuk suyun içine alıyorum. Şoklama yöntemini yapıyoruz. Bu şekilde domateslerin kabuklarını soyacağız. Domateslerimiz çok küçük olduğu için, çeri domates olduğu için bıçak ile de soyabiliriz. Ama bıçak ile yarısı zaten kabuğa gidecektir. Onun için şoklama yöntemiyle tamamen incecik zar gibi kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar. Bugün domates reçeli yapıyoruz. Oldukça lezzetli, harika bir reçel olacak. Kış için de bu reçeli hazırlayabilirsiniz. Ölçüleri çoğaltıp kışlık yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 1 kilo domatesten yapıyorum. Şöyle marketlerde satılan çeri domatesler kutunun içinde ne kadar geliyorsa o kadar yapıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kabuklarını bu şekilde tamamen soyuyoruz. Kıpkırmızı rengiyle sizi kendinizden geçirecek harika bir reçel oluyor. Asla da domatese kokmuyor arkadaşlar. Çünkü içine vanilya koyacağız, limon koyacağız, tarçın koyacağız. Tamamen domates kokusunu alacağız. Şimdi bir kabın içine 1 yemek kaşığı karbonatı döküyorum. Karbonatı kaşık ile şöyle bir karıştırıyoruz ki erisin. Domatesleri içine bırakacağız. Ama nasıl bırakacağız? İlk önce domateslerin suyunu çıkarmamız gerek. Şöyle bir bıçak ile kesiyoruz alt kısmından. Bakın, sıkarak çekirdeklerini ve suyunu sıkıyoruz ve karbonatlı suyun içine domatesleri bırakıyoruz. Domatesin kendi suyuyla yapmıyoruz arkadaşlar bu reçeli. Çünkü o zaman reçel tadı olmaz. Domates tadı olur. Bu şekilde muhakkak sularını almamız gerek. Evet. Kıpkırmızı renkli bir domates reçeli yapacağız arkadaşlar. Başka domateslerde de olabilir. Niye olmasın ki? Denerseniz tabii ki olabilir arkadaşlar. Ben çeri domatesiyle yapıyorum. Evet, bu şekilde tamamen hepsini sularını çıkardım. Karbonatlı suda 1 saat kadar bekletiyorum. 1 saatin sonunda karbonatlı suyun içinden aldım arkadaşlar. İyice bol suda yıkadım. Ve bir kevgirin içine, delikliğin içine koydum ki suları tamamen gitsin. Karbonatlı suyun hiçbir şey kalmasın. Şimdi reçelin şerbetini hazırlayacağız. Bunun için 3 su bardağı toz şekeri bir kabın içine koyuyorum. Tenceremin içine koyuyorum. Üzerine 2 su bardağı su ilave ediyoruz ve ocağa kaynamaya koyuyoruz. Ocakta bir 5 dakika kaynadıktan sonra domatesleri içine bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. Domatesleri içine bıraktık. Şöyle yavaşçacık birazcık karıştıralım. Çok fazla deli gibi de karıştırmayalım. İyice erir domateslerimiz. Bakın, üzerinde biriken köpükleri sürekli alıyoruz arkadaşlar. Domatesler olgun domates olduğu için rengini de verecektir reçelimize. Evet. 25 dakika bir zaman içinde benim reçelim oldu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kaynamaya başladıktan sonra 25 dakikada reçelim oldu. Evet, ilk aşamada sürekli köpüklerini alıyorum. 1 paket vanilya ilave ettim. Dediğim gibi domatesin kokusu gitmesi için bu işlem. 1 çay kaşığına yakın, 1 çay kaşığı kadar da tarçın ilave ediyorum. Tarçın sevmeyebilirsiniz, o zaman koymayın. Hiç koymayın. Karanfil koyun. 1-2 tane karanfil de koyabilirsiniz. Yarım da limon suyunu sıkıyorum arkadaşlar. Bakın. Arada bir sürekli köpüklerini alıyorum. Sürekli köpürecektir. Ocağımı tamamen kısık hale getirdim. Hızlı bir şekilde kaynamıyor.
Bir çay kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı reçelime parlaklık verecektir. Tekrar tereyağıyla birlikte biraz daha kaynatıyorum. Bakın kıvamı gelmeye başladı. Artık reçelim oldu ve ocağı kapatıyorum. 25 dakika gibi bir zaman içinde reçelim hazır oldu arkadaşlar. Bir tabağa boşalttım reçelim birazını. Daha da var. Gördüğünüz gibi bu şekilde domates reçelimiz hazır olmuş oluyor. Ekmeğin üzerine kahvaltılarda bakın bu şekilde sürerek tüketebilirsiniz. Muhteşem görünüyor. Mis gibi de tarçın kokusu yayıldı. Asla domates kokmuyor arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum.